Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Akbük'ten selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hala abone değilseniz lütfen abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteğiniz çok önemli çünkü siz var oldukça ben elimden geldiği kadar sizlere güzel villaları, güzel yaşam alanlarını tanıtmaya devam edeceğim. Akbük'teyiz. Müstakil bir villa tanıtacağız sizlere. Çok güzel deniz manzarası var. Müstakil havuzlu, müstakil otoparklı. Çevresel olarak doğanın içinde yer alıyormuş hissi verecek çünkü fazlaca ağaç var. Özellikle zeytin ağaçları villanın her bir köşesinde giriş yapana kadar sizi sarıyor diyebilirim. Saymaya kalksak herhalde bir 10 tane yetişkin burada zeytin ağacı villanın çevresinde bulunuyor. Denize mesafesi yani resmi olarak ölçmedim ama arabayla büyük ihtimalle 1 dakika falan sürecektir. Manzara olarak çok güzel, net bir deniz manzarası var. Hem şu anda benim bulunduğum yerden, zeminden deniz manzarası var ki balkonu tahmin edebilirsiniz. Zaten bunları drone görüntülerinden net olarak görebileceksiniz. Yine de tahminen 1 kilometre civarı, 1100 metre belki olabilir. 2 kilometre olsa ne olur, 5 kilometre olsa ne olur eminim. Yani alıcı için bu çok önemli ama sadece keyif için izleyenler adına bunu söyleyebilirim. Çok güzel bir deniz manzarası var zaten. Adım atıp düşecek kadar yakın. Ama dediğim gibi yani resmi olarak belki 1 kilometre, belki 1,5 kilometre. Yürümek için bence uzak ama yürüyüş severler için ideal boyutta. Ne uzun ne kısa. Villanın ana girişindeyiz arkadaşlar. Ana girişi derken burası yaya girişi. Çift girişli. Yani arsayı kare olarak düşünürseniz burası bir ucu. Tam çapraz ucunda da otopark girişi var. Yani aracınızı park edeceğiniz bölüm var. Bu kısımdan yürüyerek girebiliyorsunuz. Girdiğinizde hemen sizi şuradan az önce de saymaya çalıştığım zeytin ağaçları sizi boylu boyunca karşılıyor. Arazinin içinde yer alanlar var. Arazinin hemen önünde yer alanlar var. Ara kısım arsa arkadaşlar. Niteliğini tam bilmiyorum. Yani zeytin ağaçları eğer sisteme kayıtlıysa bu ağaçlar kesilemeyecek. Ki bu villada olduğu gibi gördüğünüz gibi kesilememiş. Ya da girişte var yine. Bunların kesimi yasak. Kayıtlıysa kayıt dışı yapılmalarına tamamen karşıyız. Belirtelim. Yani şunu demeye çalışıyorum. Eğer yan taraf arsaysa ve villa yapılacaksa bu ağaçlar da kayıtlıysa zeytin ağaçlarına dokunmadan aralarda kalan kısımlara bir villa yapılabilir. Ama kaçak yollardan kesilirse ona da elimizden bir şey gelmiyor maalesef. Villamızın ön cephesi arkadaşlar burası. Bahçe alanı az önce gördüğünüz gibi ince uzun ilerliyor. Yeşil alan sadece orası ama ön tarafında da yine kullanılacak boş bir arazimiz var. Burası salonun ön tarafı arkadaşlar. Dediğim gibi villanın da ön cephesi oluyor. Saatlerimiz şu anda 2. Yani güneşin geldiği açıyı görebilirsiniz. Havuz başında güneşlenebileceğiniz alan burası. Akşamları da gölge olacağı için en azından öğleden sonra bu güneş 4-5 gibi kaybolur. Burayı oturma düzeni olarak düşünebilirsiniz. Havuzun başında L şeklinde geldiği için L'nin kalan küçük kısmından merdiven olarak içeri giriş yapabiliyorsunuz. 2, 4, 6 basamak var. Yani en azından şu uzunlamasına olan kısmı yüzerek derinlik açısından kullanabilirsiniz. Girişinizi de buradan merdivenden yapacaksınız. Birkaç video öncesinde de gene bu şekilde bir havuza denk gelmiştim. O zaman da söylemiştim. Alüminyum basamakları ben sevmiyorum. O yüzden bu merdiven basamakları çok hoşuma gidiyor. Izgara olarak da havuzun kenarındaki şu ince şeritten suyun taşıp akması da hoş bir görüntü. Izgaralar biraz daha kaba kalıyor. Yani maliyet hesabı olarak net bilmiyorum ama bu şekilde olması gözümüz için en azından daha hoş gelebiliyor. Havuz motorları da havuzun hemen bittiği alanda. Burada belki şöyle bir dizayn, bilmiyorum, bu havuz resmi. Resmi olmadan iskan alındıktan sonra büyütülmesi söz konusuysa buraya kadar büyütülebilir. Burası çünkü tam aracın girişi. Motor sınırlarını burada bırakırsak tahminen bir 2 metre daha uzunlamasına çıkabilirsiniz. Belki de bir 400 bin lira, 300 bin lira ekstra masraf çıkartabilir. Değer mi? Bence değer. Çünkü denize böyle havlumu aldım, hemen indim. Potansiyeli olmadığı için, ki zaten denizde insan her gün sıkacağı için havuzun büyük olması, uzun olması her zaman idealdir. Zeytin ağaçları ana girişe kadar etrafımızı sarıyor arkadaşlar. Arka tarafımız yine aynı şekilde komple zeytinlik. En azından size söylediğim o doğa havasını burada tamamen soluyabiliyorsunuz ki karşı kısımlar da komple dağ. Hem yeşil hem mavi. Gökyüzünde katarsak güzel bir renk tonlarıyla size hoş görsel yaratacak bir manzarası var. Fiyat söylemedik. 18 milyon 500 bin lira. Bu villanın satış fiyatı var. 324 metrekare arsa olması lazım.
Üzerine kurulu köşe arsa. Ön tarafı da yol, yan tarafı da yol. Aracımızı buradan park edebiliyoruz. Ana girişimiz direkt karşımızda kalıyor. Villanın dış cephesi beyaz ve kahverengi tonlarında. Bahçe alanı da az önce söylediğim şerit olarak gelip burada çelik kapı girişine kadar dönebiliyor. Denk gelmişken bunu da hemen size anlatalım. Az önce önde söylediğim gibi mesela bu zeytin ağacı sadece budanmış, böyle kel kalmış olarak algılamayın. Budanmış, budanması onlar için sağlık demek. Ana girişimize geldik. Girişimizi yapacağız ama giriş kısmında arkadaşlar şöyle bir çıkıntı alanımız var. Yani bunu özellikle girmeden göstermek istedim çünkü içeride vestiyer alanı yok. Yani yeteri kadar kullanabileceğimiz bir bölüm yok içeride koridor olarak. O yüzden bu kısmın önemini size söylemek istiyorum. Üst tarafı da kapalı. Şuradan ayrılan bölümden burası bu şekilde vestiyer alanı ayakkabılık olarak düşünülürse çok nokta bir tercih, nokta bir atış olabilir. Antresit tonda çelik kapımız var. İçeri giriş yapıp tanıtıma devam ediyoruz. Çelik kapıdan girişimizi yaptığımızda söylediğim gibi bir vestiyer bölümü burada yok. O yüzden dışarıda bunu çözmek zorundayız. Hemen kapının kapandığı yerde sağ kısımda bir ardiye bölümü olarak kullanılabilir ama lavabo tesisatı da var. Şöyle biraz yaklaşabilirsek. Şurada tuvalet tesisatı, karşıda çamaşır makinesi için tesisatı. Bu kısımda da ani su ısıtıcı bunlar arkadaşlar. Ondan yerleştirilmiş evin sıcak suyunu karşılamak için. Yani dediğim gibi ardiye olarak da kullanabilirsiniz. Çamaşır makinesi sadece o amaçla da burayı kullanma imkanınız var. Merdivenimiz hemen buradan başlıyor. Merdiveni salondan ayıran şöyle antresit tonlarda separatör mevcut. Salon alanının direkt içine geliyoruz. Salon alanı mutfaktan bağımsız olarak geniş bir alana sahip. Hemen sağ kısımda böyle şerit aydınlatmalarımız var. Aydınlatma derken yani cam bölümü var. İçeri güneş ışığını alabilmek için. Ön tarafı tamamen açık arkadaşlar. Şu şekilde gösterebilirim. Bu duvar boydan boya açılır kapanır. Pencere ve kapı bölümü. Yani buradan komple hem güneşi alabiliyorsunuz. Sadece 5 dakika geçmiş. Saat 2.07, 2.05 geçiyor. Dışarıdan içeriye gördüğünüz gibi güneş ışığını çok güzel bir şekilde alıyor. En azından öğlen saatte şu anda bildiğimiz kadarıyla. Sabah nasıl alıyor onu bilmiyorum. Sabah gelip bakarız. Buradan hemen giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Sineklikleri mevcut ve bu kısım komple otomatik panjur. Tek parça arkadaşlar. Kumandası da bu kısımda yer alıyor. Her pencerenin, her camın hem her pencere alanının bu şekilde seyyar kumandası var. Buradan açıp kapama işlemlerini yapabiliyorsunuz. Televizyon ünitesi hemen karşı kısımda arkadaşlar. Ya aslında televizyon tesisatlarının yerleri genelde oturma düzenlerini en azından netleştirmek adına yapılan bir hareket. Tabii siz kendiniz önden sipariş usulü yaptırsaydınız belki karşı kısmı aldıracaktınız. Ama yapan müteahhit direkt burayı tercih ettiği için oturma düzenini de bu şekilde dizayn etmemiz gerekiyor. Bu yüzden şöyle bir kafamıza tasarlayabilirsek bu kısım mutfağa girdiği için burayı boş bırakmak zorundayız. Burası giriş çıkış bölümü olduğu için burayı da boş bırakmak zorundayız. Burada bir L koltuk ya da şu kısımdan itibaren bir L koltuk. TV ünitesi karşıda, yanlarında sehpası, raf bölümleri olarak hayal edebilirsiniz. Bu kısmı da yemek masası olarak düşünebilirsiniz. Yemek masası alanı için yeterli bir bölüm. Kuşadası'nda bir villa çekmiştik. Oradakiyle birebir aynı. Onu da böyle bir küçük görüntüsünü yerleştireceğim. Linkini de bırakacağım. En azından orada eşyalıydı. Yine aynı dizayndı. Böyle bir kısmı yemek bölümü olarak tasarlamışlardı. Eşyalı olarak çok da güzel olmuştu. En azından fikir üretebilmeniz için bir tık göz atabilirseniz sizin için de iyi olur. Mutfak bölümü açık mutfak değil. Kapalı mutfak. Çünkü bunu şöyle rahatlıkla söyleyebilirim. Şurada bir küçük bir boşluk var. Kapı alanı yapılmamış. Bunu size bırakmışlar. Bu şekilde kullanırsanız yine ayrı mutfak. Sadece püskül yukarıdan sarkıtırsanız yine ayrı mutfak. Kapı yaparsanız yine ayrı mutfak. Bu şekilde bırakırsanız gene de burası ayrı mutfak. Krem tonları, antresit tonları, geniş bir tezgah bölümü var. Evyenin üstünde penceresi bulunuyor. Onda da yine otomatik panjuru var. Bu kısmında da pencere var. Burayı da belki bir kahve köşesi olarak düşünmeniz olası. Gayet de kullanışlı, keyifli olabilir. Salon bölümü, mutfak bölümü gördük. Ve bu katta bir küçük ardiye bölümümüz vardı. Onu da gördük. 3+1 ayrı mutfak, müstakil bir villa. Üst kata çıkıyoruz, tanıtıma devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, merdiven basamaklarımız korkuluklarla beraber antresit tonlarında. Merdiven boşluğunda bulunan alanın tamamını tek parça cam olarak düşünmüşler. Bunu da ilk defa gördüm. Panjuru da tek parça. Yine kumandasıyla açıp kapatabiliyorsunuz. Bu katta ortak bir banyo alanımız var. Genelde böyle çok içeri girmiyorum ama geçen bir yorum aldım. Tekirdağ'dan kaliteli bir izleyicim vardı. Çok dikkat etmiş. Onun ricası üzerine bundan sonra banyoların da içine gireceğim. Hepsini detaylı göstermeye çalışacağım. Burası ortak banyo arkadaşlar. Zeminde antresit seramikler var 60'a 120. Burada klozet bölümü, üzerinde penceresi. Duş alanı bu kısımda arkadaşlar. Kenarları gold tonlarında kare küçük bir duş bölümü var.
Hem yukarıdan hem seyyar olarak kullanabileceğiniz duş başlıkları, lavabo alanı ve aynasıyla beraber altta bir küçük çekmece bölümü de bulunuyor arkadaşlar. Yine bu kısma da bir dolap bölümü yerleştirmişler raflarıyla beraber. Ufak tefek eşyalarınızı burada kullanabilmeniz, yerleştirebilmeniz adına. Aynanın da yine arkasında bir raf var. Bu katta merdivenlerden çıkar çıkmaz karşımıza ilk odamız geliyor. Odanın girişinde hemen kapının sağ tarafında böyle bir küçük kısım var. Kapıyı böyle kapalı vaziyette bulundurursak en azından buraya kadar açılsın, arka alanında kullanabileyim diyorsanız bunun için yaklaşık 1 metre, 1,5 metrekarelik bir bölüm var. Belki bir dolap koyabilirsiniz ya da yüklük olarak kullanırsınız. Tercih size kalmış. Ama yine burada da bir küçük bölüm kalıyor arkadaşlar. Kör bir nokta ama değerlendirilirse faydalı bir nokta olabilir. Televizyon tesisatı için kabloyu buraya çekmişler arkadaşlar. Yatak başlığı için ise şu kısmı düşünmüşler. Yani 1.80'e 2 bir yatak buraya çift kişilik olarak düşünürseniz yerleşebilir. Fransız balkonumuz bulunuyor. Fransız balkonun bulunduğu kısım en azından bu odanın cephesi de zeytinliklere ve arkadaki ormana manzarası var. İkinci yatak odamız deniz manzarası var. Üçüncü de çok güzel deniz manzarası var. Bu yüzden bu yatak odasına en son girelim. Metrekare olarak diğer yatak odasıyla aslında birebir aynı ama bunun balkonu, güzel bir balkonu var. Ortak giriş çıkış. Aynı kör nokta yine bu kısımda da bizi karşılıyor. Yine aynı alan, yine aynı metrekare ama burada kapı açılmadığı için burayı gömme dolap ya da makyaj bölümü olarak değerlendirebilirsiniz. Yatak başlığı için aslında karşı kısım bence daha ideal olabilirdi. Çünkü bu kısımda hem şurada bir kolon hem de şurada bir cam var. Birazcık eşyalar için kısıt alan oluşturulabilir. O yüzden ya burayı iptal edeceğiz, yatak başlığını buraya düşüneceğiz ya da TV ünitesi orada kalacak yine. Buraya tek kişilik bir yatak ya da karşı tarafa tek kişilik bir yatak olarak düşünebilirsiniz. Balkon kısmı arkadaşlar hem bu yatak odasından hem de yandaki yatak odasından ortak giriş çıkışa sahip. Çok güzel Akbük Denizi manzarası var, Didim manzarası var, Fevzipaşa manzarası var. Yani alabildiğine gidiyor arkadaşlar. Mavi ve yeşili burada beraber karşılayabiliyorsunuz. Diğer yatak odasına girişimiz hazır buraya gelmişken buradan devam edelim. Ebeveyn odası arkadaşlar burası. Burada aynı düzen, evet TV tesisatını şimdi anlayabildim. Buraya koymuşlar çünkü ortak tesisat çekmişlerdir büyük ihtimalle. Tek duvardan iki tarafa da yayın kablosu için buradan çıkıntı yapmışlar. Burada da yine aksaklık oluşturur mu? Oluşturabilir. Çünkü yatağa koyacağınız alan burada birazcık kısıtlı. Yine de oraya çekip o kabloyu gizleyerek alttan şu kısma getirebiliriz. Zaten prizi de var. Ebeveyn banyolu arkadaşlar. Diğer banyoyla hemen hemen aynı. Burada sadece duşakabini yarım tercih etmişler. Biraz daha yaklaşabilirsek. Yarım bir duşakabin tercih etmişler. Birazcık eğimi var. Giderden su birikmeden akıyor. Zaten küçük de bir buraya mermer yerleştirip su taşkınlığını önlemeye çalışmışlar. Üstünde de hemen havalandırma penceresi bulunuyor. Bence çok keyifli bir villa. Yani aslında biraz minimal tarzda. İçerideki metrekareler ideal olabilir. Atlamayalım. Burada bir Fransız balkonu da var. Yine komple deniz manzaralı. Yani şu manzaraya uyanabileceksiniz. Ya da bu balkona bir masa, bir sandalye, bir puf atıp deniz manzarasına karşı kahvenizi yudumlayabileceksiniz. Çok canınız isterse gidip denize girebileceksiniz. Ya da sakinlik istiyorsanız arkanızı doğaya dönebileceksiniz. Alternatifleri bol. 18.500.000 lira Akbük'te. Müstakil villa, 3+1 ayrı mutfak. Kanalıma abone olmayı artık ihmal etmeyin. Lütfen videolarımı beğenmeden de geçmeyin. Bir sonraki tanıtımda, bir sonraki videoda, bir sonraki villada görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.